Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde daha önceki PUS videosunda bahsettiğim Jenny hakkında konuşacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Jenny, oyunu otomatik olarak oynattığımız legal bir bottur. Oyunu kendi mağazasından satın alıp kullanıyoruz. Bir paket Jenny'nin içerisinde 10 tane Jenny bulunur. Her Jenny 120 dakikadır. Özetle bir paket Jenny 20 saattir. Bunları pazarda da satan bolca kişi var. Dilediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Rosetta serverı için konuşacak olursak burada bir paket Jenny 20 M civarında. Yani 1 saatlik Jenny 1 M diyebiliriz. Temin ettikten sonra ekrandaki Night Jenny yazan yerden ayarları yapabilir. Ardından kullanabiliriz. Jenny kullanabilmek için en az 10. seviye olup skill'lerimizi açmış olmamız gerekir. Jenny başlattığınız andan itibaren süre saymaya başlar. Ancak durdurma özelliği vardır. Şuradaki başlat tuşuyla aktif hale getirip yanındaki durdur ile ara verebilirsiniz. Bir kere basınca tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Böylelikle uzun sürelere yayarak kullanım yapılabilir. Jenny'yi farm ve exp odaklı kullanıyoruz. Biz işimize gücümüze bakarken Char kendi kendine para veya XP kasıyor. Legal olduğu için de gönül rahatlığıyla Char'ı bırakabiliyor. Üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Jenny bu kadardı. Şimdi Jenny ayarlarına bahsedelim. Jenny'nin üzerindeki aşağı bakan oka basarak ayarları yapabiliriz. Explanation bölümü bu videonun verdiği bilgilerin kabaca verildiği yer. Biz detaylıca işleyeceğiz. Birinci sayfa olan atak bölümü sadece atak ayarlarından oluşmuyor. Defans ayarlarının da bir kısmını buradan seçiyoruz. Atak skill'lerini üst kısma, heal bazlı yetenekleri aşağıya yani recover kısmına diziyoruz. Use recover yazan barı kendinize göre ayarlıyorsunuz. Burası recover'a eklediğiniz skill'lerin yüzde kaçta atacağını belirler. Örneğin recover'a Priest'in 1920 heal'ini koydunuz. Canınız da 4K. %50 ayarlarsanız 2K'ya düşünce 1920 can doldurur ve canınız dolmuş olur. Atak range ise slotun çapını belirtiyor. Kuş bakışı slota bakın. Diyelim ki 30 metre mesafede moblar çıkıyor. Char'ı slotun ortasına koyup başlattığınızda 30 metre etrafındaki moblara rahatlıkla gidecektir. Sonuncu ise genellikle 10 olur. En düşük 10'dur. Bunu sadece slotlarda Char'ın takılabileceği bir obje varsa kullanıyorsunuz. Mesela Esland'daki Gargoyle slotuna Jenny kuracağız. Ortada taş ve ağaç gibi birçok obje var. Takılmaması için bunu 15 metre yapabilirsiniz. Böylelikle karakter ağaca kafa attığında uzaklaşıp tekrar moba yürümeye çalışacaktır. Bunu ayarlamazsanız Char ağaca takılır ve öyle kalır. Bu özellik çok efektif değil. Çok ağır çalışıyor. Slotta çok obje olan yerlere Jenny kurmasanız çok daha iyi olur. İkinci bölüm ise Recover bölümü. Burası oldukça basit. HP Recovery yazan yere can potunu koyuyoruz ve yüzde belirliyoruz. Canımız bu yüzdeye düştüğünde HP pot basacaktır. Pet Recovery, evcil hayvanınız varsa ona pot bastırmak içindir. Neredeyse hiç kullanılmaz. MP Recovery ise mana içindir. Üçüncü kısımdaki support, bireysel veya takıma destek olabilecek skill'leri ayarladığımız bölüm. Buff'ları buraya koyabilir ve eğer tüm partiye atılsın istiyorsanız altındaki tiki işaretleyebilirsiniz. Bunun için bir istisna var. Halihazırda tüm parti üyelerine atılan skill'leri tiklemenize gerek yok. Mesela Asas oynuyorsunuz ve buraya Wolf koydunuz. Zaten tüm takıma %20 atak sağlıyor. Ayrıca tiklemenize gerek yok. Atak, Recover ve Support bölümlerinde On-Off bölümlerini görebilirsiniz. Ayarladıktan sonra on yaparak özellikleri açmayı unutmayın. Ve son kısım Other bölümü. Burası tamamen ayar üzerine kurulu bir sekme. Hızlıca bahsedelim. Birinci ve ikinci otomatik tone özelliğidir. Sayı yazan yerlere bir sayı belirlersiniz. Örneğin 10 tane. Can potu ya da mana potu ona düştüğünde otomatik olarak tone atar. Bunu bir tane olarak ayarlayabilirsiniz. Üçüncü okçuların oku bittiğinde tone atar. Dördüncü parti dağıldığında ya da sizi partiden attıklarında Char otomatik tone atar. 5. partide olsanız dahi eğer tek başınıza kalırsanız otomatik tone atar. 6. RPR gelince tone atar. 7. RPR geldiğinde otomatik olarak Jenny Hammer basar. Jenny Hammer üstünüze takılı olan tüm silah ve zırhları otomatik olarak tamir eden bir item. Yine pustan ya da pazardan temin edebilirsiniz. Bir pakette 30 tane bulunur ve 99 cache'tir. Rosetta için konuşacak olursak 450k civarına denk geliyor. Bu genellikle masraflı olduğundan elle RPR yapmak daha yerli yerinde olacaktır. İngilizce yazıda Magic Hammer yazdığına bakmayın, yazım hatasıdır. 8. Jenny otomatik olarak bastırmak içindir. Üzerinizde Jenny varsa süresi bitince bir tane daha otomatik olarak basar. Yoksa town'a düşersiniz. 9. Eğer petiniz varsa ona otomatik olarak doyurur. Üzerinizde pet için yem olmalıdır. Pet sistemine başka bir videoda değineceğim. 10 ise sadece Priest'lere özel ve yeni gelen bir sistem. Priest Dark Knight Mace takıyorsa Heli kendisine mi mob'a mı atacağını seçiyorsunuz. Buna tıkladığınızda Heli kendine atar. Ayrıca mob seçme özelliği de mevcut. Mob'a mouse ile tıkladıktan sonra Jenny'nin
Jenny'nin altındaki kutuyu tikliyoruz. Böylelikle seçtiğimiz mob dışında hiçbir moba atak yapmayacaktır. Yandaki artı ile daha fazla mob tercih edebilirsiniz. Özellikleri bu kadardı. Şimdi Jenny ile ilgili tüyolardan bahsedelim. Asas oynuyorsanız atak kısmına Spike, Thrust, Pierce skill'lerini doğrudan koymayın. Skill sırası nasılsa ona göre vuracağı için öncelikli olarak defansı yok sayan 2 tane skill'i koyup ardından Spike ve Thrust'ı koyun. Turuncu skill'lerin bekleme süresi daha kısa olduğundan çar boş durmak yerine daha hızlı şekilde skill vuracaktır. Sona da koyabilirsiniz ancak başa koyduğunuzda önce turunculara vurup Spike Thrust'ı döner. Sonrasında turuncuların süresi dolmuş olur ve tekrar atar. Daha seri olur. Ayrıca bazıları en sona Stroke skill'ini koyuyor. Çar boş duracağına en azından bunu seri vursun diye. Bana çok mantıklı gelmiyor ama denemedim. O yüzden bu karar sizlerin. Belki denerseniz verim alabilirsiniz. Mana potu can potuna oranla daha pahalıdır. O yüzden Jenny yaparken canınızı can potu ile doldurmamız daha mantıklı bir yöntem olacaktır. Recover bölümüne minor skill'ini koyun ve %35-40 civarına ayarlayın. Can potu ise %70 civarlarında olsun. Bu şekilde canınız olağan dışı bir durumdan dolayı düşerse minor takviye olacaktır. Bu öneri okçular için de geçerlidir. Ancak ok sıkarken minor basamayacağınız için dilerseniz tercih etmeyebilirsiniz. Defans skill'leri support bölümüne koyduğunuzda sadece bir tanesini basıyor ve süresi dolmadan tekrar basmıyor. Böylelikle ikinci defans skill'inizi kullanmıyor. Bunu bir nebze düzeltilebilmesi için defans, sonrasında sprint, ondan sonra ikinci defans skill'ini koymalıyız. Böylelikle ikinci defi basabiliyoruz. Uzun süredir okçu ile Jenny kullanmadım. Fixledilerse bilgi sahibi değilim ancak yine de eklemek istedim. Warrior bireysel bir çar olduğundan çok bir öneri yok. Ancak eğer Berserk oynuyorsanız Fervor bölümünde manadan eksilip can dolduran skill'ini atak bölümünün altındaki recover'a koyabilirsiniz. Size fazla vuran moblara karşı can doldurma özelliğini arttıracaktır. Frenzy skill'ini kullanarak da aldığımız hasarı azaltabiliriz. Warrior'ı anlattığım videoda bu skill'lerden bahsetmiştim. Mage Jenny'sine birçok kişi alan konulduğunu bilmiyor. Jenny Nova skill'lerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Z'ye aldığı ilk mobun üzerine alan skill'ini basar. Ayrıca tekli atak skill'i dizerken birinciye Manes yani 56 skill'ini koyun. İkinciye ve üçüncüye 80-70 koyun. Dördüncü ise seri 18 skill'ini kullanın. Bunun esprisi mob yanımızda çıktığında doğrudan 56 ile atak yapar. Eğer uzaktaysa 70-80 vurduktan sonra yanımıza gelene kadar seri 18 vurur ya da 70-80 skill'leri bekleme süresinde ise seri 18 ile çeker ve doğrudan 56 ile hasar vermeye devam eder. Atak Priest oynuyorsanız az önce Mage için önerdiğimi kullanabilirsiniz. SV'nizin süresi bitince mob'a çok yavaş koşuyoruz. Buna şu anki karakteri izleyerek örnek alabilirsiniz. Bu yüzden slotu daha yavaş dönüyoruz. Eğer slot genişse en ezik uzaktan vurma skill'i olan Light Strike'ı Basic bölümünden alıp sonuncu kısma koyabiliriz. Mob yakınsa hemen vurmaya başlar. Eğer uzaksa mob'a vurur ve mob size yürürken siz de onu yürürsünüz. Daha çabuk atak yapabilirsiniz. Aynı özellik Malice için de geçerli. Birçok kişi ayar yaparken şunu söylüyor. İşte Malice koyuyoruz, doldukça atıyor, atak kesiyor. Bunu birinci sıraya koyunca maalesef öncelikli olduğu için sürekli Malice atar. Ama en sona koyarsanız önce vurur, uzaktaysa Malice atar ve koşar. Süresi dolsa dahi öncelikli olan atak skill'i olduğundan çar sürekli Malice atmaz. Defans Priest oynuyorsanız Recover bölümündeki kullanacağınız Hell 1920 şeklindedir. En az manayla en çok canı bu skill ile doldurursunuz. Eğer çok vuran slotlarda kullanıyorsanız %80 civarında Hell kullanın ki şehit vermeyin. Atak bölümünü de off yapmayı unutmayın. Karakter sabit şekilde Hell atsın. Son olarak Jenny'yi sürekli durdur başlat yapmayın. Bir kere kurun ve başlatın. Çünkü buffer oynuyorsanız süresini otomatik olarak hesaplıyor. Ancak durdurduğunuzda süreyi bilmediği için sizin buff'ınız bitince tekrar partiye buff atıyor. Bu sürede parti üyeleri ölebilir. Sorumluluğunuz diğerlerine göre biraz daha fazla olduğundan ayarlarda hassas olun. DB Priest oynuyorsanız da taktik çok basit. Yine birçok kişi sürekli DB ile Jenny ayarı soruyor. Nedeni ise DB skill'lerini atak bölümüne koyuyoruz ama Char mob seçip DB attıktan sonra yanına gidip R vuruyor. Bunu F9 tuşu ile düzeltebiliriz. F9'a basıyoruz ve Char'ın açısı değişiyor. Artık görüldüğü üzere DB atacak ancak mob'a koşmayacak. Bunların yanı sıra genel birkaç tüyo da vermek isterim. Jenny ile kasarken genelde AFK oluyoruz. Bu yüzden görsellik de çok önemli değil. Oyun efektlerini kısarak rahatlıkla daha seri hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Hem PC daha az yorulacak. Bunu yapmak için sırayla F10, Option, Grafik Option'a tıklıyoruz. Buradan Adjust yazanı en başa çekiyoruz. Bu görüş mesafemizi kısacaktır. FPS'i de en düşüğe çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra Use Viewpoint Effect, Use Shadows ve Use Blur'lerini kaldırın. Ardından Save Settings diyerek ayarları kaydedin. Bu şekilde gördüğünüz üzere donmalar çok daha az olacaktır. Oyunu uzun süredir oynamayıp bizi izleyen varsa onlara da ayrıca bir bilgi vermek isterim. Atağı hızlı şekilde yapması için eskiden Jenny'ye MS ya da DC flash koyuyorduk. Ancak onlar fixlendi. O yüzden ayrıca bahsetmedim.
Jenny ayarlarını kapsamlı olarak anlatabileceğim bir rehber olsun istedim. Püf noktalarına kadar her türlü detayını anlattım. Unuttuğum ya da bilmediğim bir şey varsa diğer kullanıcılara yardımcı olmak için sizler de bildiklerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 16. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.